Sevgili dostlar, ısı ve enerji günlük hayatımızda kalori ile hesaplanmaktadır. Acaba bu tükettiğim gıda kaç kalori? Ben bugün yediklerimden sonra acaba ekstra olarak kaç kalori aldım? Bugün yaptığım yürüyüş sonrası kaç kalori harcadım? Gibi birçok soruyu kendimize söylüyoruz ve bazı kimselerden de duyuyoruz. Evet sevgili dostlar, herkese merhaba. Bugünkü video konumuz kalori ve kaloriye dayalı beslenme. Sevgili dostlar, bu videomun sponsoru Kitabol Kitapları Yayın Evi'ne teşekkür ederim. Benim yazarı olduğum Kahveli Yaşam ve Sağlık Üzerine Etkileri kitabımız bu videonun sponsorudur. Kahve hepimiz biliyorsunuz son yıllarda gittikçe trendi artan ve her yerde rastladığımız kafe shoplar sayesinde hayatımızın her alanında yer alan bir ürün haline gelmiştir. Kahve içmeden önce kahvenin sağlık üzerine etkilerini okumanızı dilerim. Bu kitabı internette kolaylıkla bulma imkanına sahipsiniz. Şimdi evinde veya bulunduğu mekanda imkanı olan ve bu videoyu izleyenler eline bir kupa filtre kahve alsınlar ve bu videomu sonuna kadar izlesinler. Evet sevgili dostlar, aslında kaloriye dayalı beslenme modelleri arasında ilk uygulamaya konulan ve çok sık uygulanan bir yöntemdir. Bunun arka planı tüm gıdaların kalori değerlerini bilmekten geçer. Ama tahmin edersiniz ki tüm gıdaların kalori değerini bilmek mümkün değildir. Bunlar yüzlerce tabloyu oluşturan sayfalardan oluşmaktadır. Bu yöntem alışkanlık haline getirilebilir. Bu yöntemin asıl amacı yaptıklarımız, hayat tarzımız, yaşam biçimimiz ve yediklerimizin kalori cinsinden hesabına dayanmaktadır. Yıllarca yapılan hesaplamalar sonucu tüm yaşam biçimleri, tüm yaşam aktiviteleri ve tüm gıdaların kalori cinsinden değerleri belirlenmiştir. Bizim günlük alacağımız kalori miktarı ve harcayacağımız kalori miktarı ne kadardır? Bu metodu uygulayabilmek için bunları bilmemiz gerekmektedir. Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Normalde enerji birimi jüldür. Ama günlük hayatımızda kullanılması daha kolay olması münasebetiyle jül kalori cinsinden hesaplanarak günlük hayatımızda kullanılmaktadır. Gıdada bulunan potansiyel enerjiler vücudumuza girdikten sonra vücut metabolizmamız içinde oksijen ile yakılarak ısıya ve kinetik enerjiye dönüşmektedir. Yani biz artık kullanılabilir bir enerjiyle karşı karşıya kalmaktayız. Bu dönüşen enerji vücudumuz tarafından kullanılmaktadır. Hepimizin bildiği gibi vücudumuza 3 adet makro besin almaktayız. Bunlar neydi sevgili dostlar? Yağlar, proteinler ve karbonhidratlar. Bunlar bizim asıl besin kaynağımızı oluşturmaktadırlar. Bizim vücudumuza aldığımız kalori miktarları bu 3 besinden kaynaklanmaktadır. Yani biz bu 3 besinden kalori almaktayız. En çok kalori üretimine katkıda bulunan yağlardır. İkinci sırada proteinler, üçüncü sırada ise karbonhidratlar bulunur. Bu gıdaların içinde potansiyel enerjiler vardır. Biz laboratuvar ortamında bu potansiyel enerjileri kalori cinsinden hesaplayabilmekteyiz. Yıllarca bu yapıla biraz önce söylediğim gibi artık kalori cinsinden netleşmiş tabloların oluşmuş olduğunu görmekteyiz. Sırasıyla bu makro besinlerin potansiyel enerjileri yağlar 9,4, proteinler 5,7, karbonhidratlar ise 4,2 gram başına kaloridir. Bunlar bu makro besinlerin 1 gramında olan kalori cinsinden değerlerdir. Ama vücudumuza girdikten sonra vücut yapısı, vücut işleyişi herkeste bireysel olduğu veya aynı olmadığı için yukarıda bahsettiğim potansiyel enerjilerin kullanımı tamamen kişiseldir. Bu kişiye göre değişmektedir. Biz aslında bu değerlerin daha azını kullanmaktayız. Çünkü her aldığımız besin sindirilmemektedir. Birçok insanda örneğin bağırsak problemleri vardır, mide rahatsızlıkları vardır. Bu nedenden dolayı herkeste bu sindirim eşit olmamaktadır. Ve alınan gıdaların bir kısmı dışkı olarak dışarıya atılmaktadır. Burada bir kayıp yaşamaktayız. Bu kayıp kişilere göre değişmektedir. Her kişinin metabolizması da aynı değildir sevgili dostlar. Metabolizması yavaş olan, orta düzeyde olan ve hızlı olan kişiler bulunmaktadır. Böyle olunca da bu değerler de kişisel olarak fark etmektedir.
vermektedir. Ama yine de kabaca bu değerler bize bir fikir vermektedir. Vücudumuza giren ya da beslenmeyle aldığımız makromoleküllerden en fazla kayıp maalesef proteinlerde yaşanmaktadır. Dolayısıyla proteinlerden alacağımız enerji miktarı da azalmaktadır. Bu açıdan bakıldığında vücudumuzda kinetik enerjiye dönebilen ve en fazla yararlanma seviyemiz olan yağlar birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırayı ise protein ve karbonhidratlar eşit olarak paylaşmaktadırlar. Sevgili dostlar, kişilerin enerji ihtiyaçları temel olarak bazal metabolizma hızları, besinler yoluyla aldığımız gıdaların termik etki miktarları ve kişilerin yaptığı aktivitelere göre değişmektedir. Besinlerin termik etki miktarları, beslenme yoluyla aldığımız besinlerin bağırsak içinde sindirilene kadar harcadıkları enerji miktarını göstermektedir. Bu miktar yaklaşık olarak 50 ila 150 kalori arasında değişmektedir. Bazal metabolizma ise kişi dinlendiği esnada yaktığı kaloriyi ifade eder. Kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 1000 ila 2000 kaloridir. Vücudumuzda en çok enerji miktarını oluşturan durumdur bazal metabolizmamız. Aktiviteler ise yaklaşık olarak bazal metabolizmaya eşdeğer enerjiler içermektedir. Bu beslenme modelinde dikkat edeceğimiz en önemli hususlardan bir tanesi büyüme döneminde çocuklara gereken enerji miktarıdır. Ayrıca hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar, sporcular ve ağır işlerde çalışanlar gibi faktörleri bulunanlarda enerji miktarları değişmektedir. Sevgili dostlar, hesap basit aslında. Eğer vücudumuzda yağ birikiyorsa ve gittikçe şişmanlıyorsak aldığımız enerji miktarıyla harcadığımız enerji miktarı birbirine eşit değildir. Alınan fazla enerji maalesef vücudumuzda yağ hücrelerine depolanır, yağ hücreleri büyür ve şişmanlık meydana getirir. Bunun tam tersinde ise zayıflamaktayız. Dikkatinizi çekmek isterim sevgili dostlar. Vücudumuzdaki kilo kaybını ya da kilo almamızı hesaplamada 1 kilogram yağ oluşumu için yaklaşık 7000 kalorinin gerekli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu demek oluyor ki 1 kilogram zayıflayabilmek için 7000 kalorinin verilmesi gerekmektedir. Bunun da aktiviteler yoluyla yakılması ya da açlık yoluyla alınmaması gerekmektedir. Günlük aldığımız kalori miktarı ile harcadığımız kalori miktarlarını karşılaştırarak kendi durumumuzu belirleyebiliriz. Vücudumuzda 1 kilogram olan kas kütlesi günde ortalama 30 kalori yakar. 1 kilogram yağ kütlesi de günde ortalama 6 kalori yakar. Bu nedenle sevgili dostlar, vücudumuzda yağ değil kas kütlemizi artıralım ve bunun için de uğraş vermeye çabalayalım. Kısacası yatarak kilo verilmez, hareketlenince kilo verilir. Bazal metabolizmamıza bakacak olursak, bazal metabolizma hızı erkeklerde kas kütlesi kadınlara göre daha fazla olduğu için erkeklerde daha fazladır. Erkeklerde 1 saatte vücut kilogramı başına 1 kaloridir. Kadınlarda ise bu oran 0,9'dur. Basitçe hesaplarsak örneğin 55 kilogram ağırlığındaki bir kadının bazal metabolizma hızı yaklaşık 1200 kalori civarındadır. Ekrana yazdığımız formülle kendi bazal metabolizma hızınızı bulabilirsiniz. Bazal metabolizmamıza etki eden en önemli faktörler yaş, açlık ve aktivite durumudur. Tabii bunları sağlıklı insanlarda söylüyoruz. Eğer işin içine hastalık boyutları da karışırsa o zaman daha komplike durumla karşı karşıya kalmaktayız. Yaşımız arttıkça bazal metabolizma oranımız ya da hızımız düşmektedir. Yaşlandıkça en önemli faktörlerden biri kaslarımızın erimesidir. Hareketlerimiz azalmıştır. Böyle bir durumda eğer dışarıya çıkıp aktif egzersiz, spor ya da yürüyüş yapamıyorsak evde koltukta yere yatarak ya da bir sandalye üzerinde pasif egzersizlerle bazal metabolizma hızımızı artırabiliriz. Ama bunların düzenli olması gerekiyor. 24 saatlik açlıkta bazal metabolizma hızımız %10 azalmaktadır. Bu nedenle aralıklı oruç tutmak, aralıklı su orucu yapmak, akşam yemeklerini yemeden yatmak ve yemek öğünlerinin azaltılması faydalıdır sevgili dostlar. Çeşitli egzersiz ve aktivitelerde dakikada harcanan enerji miktarlarını ekranda görebilirsiniz. Egzersizler bazal metabolizma hızını yükseltirler. Kaloriye dayalı beslenmede egzersizleri biz 4 ana kategoriye ayırmaktayız.
1. Hareketsizlik, 2. Az aktif, 3. Orta aktif, 4. Aktif egzersizler. Hareketsizlikte dahi bazal metabolizma hızımız maksimum %30 yükselirken ileri aktif egzersizlerde bu oran %100 civarında olmaktadır. Bu nedenle toplam alınması gereken enerji kalori miktarından daha fazlası alınırsa vücudumuzda yağ olarak birikecektir. Eğer bu nedenleri ve kalori almamız ve harcamamız gerekenlerle ilgili bilgileri edinirsek günlük alacağımız gıda maddelerinin kalorilerini özellikle dışarıda yediğimiz fast food tarzı ürünlerin kalori miktarlarını bilmemiz gerekmektedir. Ekranda gösterdiğim web sitesinde kalori açısından çok değerli bilgiler bulunmaktadır. Kalori hesabına göre yaşamak isteyenler bu web sitesinden yararlanabilirler. Çocukluk döneminden erişkinlik dönemine kadar geçen süre zarfında erkek ve kızlarda günlük alınacak kalori miktarları sizlere tabloda sunulmuştur. Bu tabloya göre 3 yaşındaki bir çocuğun günde 1200 kalori alması gerekirken 18 yaşındaki erkek bir gencin ise maksimum 3200 civarında kalori alması gerekmektedir. 18 yaşından 80 yaşına kadar geçen süre zarfında gereken günlük kalori miktarları hareketlilik durumlarına göre ekrandaki tabloda gösterilmiştir. Burada da gördüğünüz gibi yaş aldıkça kalori miktarının düşmekte olduğunu görüyoruz. Zaten yaşlandıkça hareketsizlik artmakta. Bir de bu kalorinin üzerinde beslenildiği takdirde sizlere yağ dokusu ve şişmanlık olarak geri dönecektir. Ayrıca yaşlanınca bu beslenme modellerimizde zaten kronik hastalıklar peşimizi bırakmayacak. Buna ilaveten bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da eklenecektir. Bunların hepsi vücudumuza kilo artışı olarak geri dönecektir. Sevgili dostlar, kaloriye dayalı beslenme ile beslenmek isteyenler şuna dikkat etmeli. Alkali beslenme modeli, alkali yaşam birincil öncelikleri olmalıdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Fit kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın ve sağlıklı kalın sevgili dostlar.